Herkese merhaba. Bilkent Üniversitesi Hukuk Kariyer Kulübü olarak fakültemizin başarılı mezunlarını konuk ediyoruz. Öğrencilerimize farklı kariyer yollarını tanıtmak ve ilham vermek için oluşturduğumuz video serimizde bugünkü konuğumuz 2019 yılı mezunumuz. Aynı zamanda şu anda da Dublin'da İrlanda'da avukatlık yapan Lidya Ercan. Lidya Hanım hoş geldiniz. Ee, Merhaba. Merhabalar. Başlamadan önce bize kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? Tabii. Öncelikle nazik teklifiniz için ve vaktiniz için çok teşekkürler. Biz teşekkür Bu ederiz. seriden siz bana ulaşmadan önce benim haberim yoktu ama biraz baktım. Çok güzel bir seriye benziyor. Umarım herkes için faydalı olur. Şu an Bilkent'te okuyan ya da hukuk fakültesine gitmeyi düşünen, hukuk fakültelerini araştıran herkes için çok teşekkürler. Ben Lidya Ercan. Sizin de dediğiniz gibi Bilkent Hukuk 2019 mezunuyum. Ankara'da doğdum, Ankara'da büyüdüm. Pembe Köşk'ün, Cumhurbaşkanlığının, Başbakanlığın orada büyüdüm. Evim dolayısıyla ve gittiğim ilkokul dolayısıyla. Yani Ankara, Türkiye'nin, ülkenin merkezinde büyüdüm. Ankara'yı da çok severim. Benim için dünyanın en güzel şehri. Orada yaşamıyorum, evet doğru ama çok severim her gittiğimde de. Daha da güzelleşiyor kesinlikle. Neyse, Pembe Köşk'ün Cumhurbaşkanlığının orada Çankaya İlköğretim Okulu'nda okudum ben. Daha sonra Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'ne girdim 2010'da. 2014 mezunuyum. AL diyeceğim bundan sonra. Kısaca bilmiyorum siz Ankaralı mısınız ama bizim okulun kısaltması AL, 3 A'lı olan. E, Her okulumu 2014 mezunuyum. Ondan sonra 2014'te Bilkent'e başladım. Bilkent'ten de 2019 mezunuyum. Her okulun yeri bende ayrıdır. Hepsini hala çok sevgiyle anarım. Ee, Öyle. Kısaca şu anda Dublin'deyim. Avukatlık yapıyorum. Tamamdır. Detayları birazdan gireceğim. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. O zaman ilk sorumuza başlayalım. Hukuk okumaya karar verdiniz ve Bilkent okumaya karar verdiniz. Neden bu şekilde bir tercih yaptınız? Bize bahsedebilir misiniz acaba? Ee, tabii hukuk okumaya neden karar verdim bilmiyorum. Çünkü küçükken 4 yaşındayken hakim olmak istiyorum diye dolaşıyormuşum. Nasıl karar verdim bilmiyorum. Ama iyi bir karar vermişim. Şunu hatırlıyorum, 7. sınıftayken sanıyorum meslekleri daha iyi anlamaya başladığım, kendimi daha iyi tanımaya başladığım bir dönemde hakimlik yerine avukatlığın benim için daha iyi olacağını düşündüm. Çünkü tartışmayı severim, konuşmayı severim. Yalnızca kendi doğrularımı anlatmayı değil, sadece tartışma için tartışmayı severim. Ee, Dolayısıyla avukatlığın bu sebeple avukatlığın benim için doğru olduğunu düşündüğümü sanıyorum ve çok iyi bir karar vermişim. Çok severek yaptığım bir meslek ve parçası olmaktan gurur duyduğum bir alan, bir meslek grubu. Şöyle ailemde hem anne hem baba tarafında hukukçular var. Hem benden büyük hem benden küçük. Ve plan yapmayı da seven bir çocuktum. Hala da severim. Tabii birazcık dünyanın gerçekleriyle e, daha zorlaşıyor hayatın ileri dönemlerinde plan yapmak kesinlikle. Ama o zaman daha kolay tabii. Neyse şuna karar verdiğimi hatırlıyorum ortaokulda lise seçerken. Dedim ben aile gidersem e, Ankara Hukuk'a giderim. Halam Ankara Hukuk mezunu. E, Galatasaray'a gidersem de Galatasaray Hukuk'a giderim diye düşündüm. Planım buydu. Neyse ondan sonra aile başladım. Bizim lisede de okulun yarısı doktor, yarısı mühendis çıkar. Ve çok küçük bir TM sınıfı vardır. E, O küçük TM sınıfında da hem mezun olanlar hem de e, sınava hazırlananlar, biliyorsunuz sınav hazırlığı 11. sınıfta başlar. Bilkent Hukuk'tan bahsetmişti bana. Nereye gitmek istediklerini ya da nereye gittiklerini söylerken üst dönemler. Neyse ben de dedim madem artık liseye geçtim, yakında da çok yakında olmasa da o zaman hiç yakın olduğunu düşünmüyordum tabii ki, zaman daha
yavaş. Bir yandan da daha hızlı geçiyor ama neyse, e, o dönemde fakülteleri araştırmaya başladım. Gerçekten araştırmaya başladım. O zaman Bilkent'i daha iyi, Bilkent'le ilgili daha çok bilgim oldu. Ve Bilkent Hukuk'a gitmeye karar verdim. Ya dokuzuncu sınıfın sonudur ya onuncu sınıfın başıdır, öyle bir dönem. Hatta Erasmus'a gitmeye karar verdim. Üçüncü sınıf olsun dedim. Hani ikinci sınıftan sonra üçüncü sınıfa başlamadan bir sene giderim. Bizim ikinci dilimiz Almancaydı. Dedim hem Almanca pratik yapmış olurum. Almanya'yı seçtim. Hamburg'a o zaman karar verdim mi? Hamburg o zaman o ülkelerin arasında mıydı? Pardon, okulların arasında mıydı bilmiyorum. Ama o kararı o zaman verdim. Daha sonra e, sınav dönemi, 216. oldum. Okula başlayacağım. Bu süreçte de Bilkent'teki insanlarla konuşuyorum. Hukukta değil tabii ki. Hani hangi alandaysa mühendislik olabilir, matematik olabilir. Bilkent'te okuyan insanlar. Şuna karar vermiştim zamanında. Hani 12. sınıf çok yorucu biliyorsunuz. Dedim ben bir sene hazırlık okuyayım. Hem dinlenirim hem Almanca pratik yaparım. Erasmus'a hazırlık olur. Sonra biri bana dedi ki hiç riske atma. Eğer İngilizcen iyiyse hem sıkılabilirsin, hem de sınav zamanı geldiğinde başına ne gelebileceğini bilmiyorsun. Yani yarım dönem bir sene belki tekrar uzayabilir. Sınava giremeyebilirsin, hasta olabilirsin. Ee, Daha kötü şeyler olabilir. Neyse, sınavda yap, ne yapıyorsan yap, sonucuna göre de git ya git bir yıl yarım dönem ya da okula başla dedi. Çok iyi bir nasihatti. Çok sağ olsun. Ben de dinledim, dedim çok mantıklı. Girdim sınava. Sınav zamanı tek tercihim Bilkent'ti. Ve seçerken de tam burslu, yarı burslu, ücretli hepsini yazmıştım. Bir tek babaannem benim Ankara Hukuk yazmamı istiyordu. Hem tahmin ediyorum hem o dönemde onun gençliği döneminde en iyi hukuk fakültelerinden biri olduğu için hem de halam çok severek okuduğu için sanıyorum. E, Ben de Bilkent'i ilk üçe Bilkent'i sıralayıp dördüncü onun için Ankara Hukuk yazmıştım. Ama tercihim hep Bilkent'ti. E, Çok da severek okudum sonra. Okula 2014'te başladım. Eğer 2014'te başlamasaydım çok sevgili fakülte arkadaşlarımla tanışmazdım. Yani hayatımı, tabii ki Bilkent çok güzel, Bilkent Hukuk daha da güzel. Ama Bilkent'teki vaktimi, hayatımı, hukuk fakültesini çok güzelleştiren insanlardı. Hala da hayatımdalar. O yüzden iyi ki 2014'te başlamışım diyorum. Peki Bilkent Hukuk'u neden seçtim aslında lisede? Şu yüzden, Bilkent'in hem okulun hem fakültenin öğrencilerine sağladığı fırsatlar, bu birincisiydi. İkincisi de akademik kadrosuydu. E, Bunlar için Bilkent'i seçtim. Hem de Ankara'da olması benim için çok büyük bir artıydı, Ankara'yı çok sevdiğim için. Öyle. Çok teşekkür ederiz. Peki bize biraz Bilkent'teki öğrencilik hayatınızdan bahsedebilir misiniz? Bilkent'te öğrendikleriniz veya Bilkent'in size kattıkları sonucunda şu an meslek hayatınızda kendinize ne gibi gelişmeler görüyorsunuz? Birazcık bahsedebilir misiniz? Bilkent'te 4, hatta Erasmus yılında sayarsak 5 yıl geçirdim. Çok güzel bir 4-5 yıldı. Dediğim gibi okulun ve fakültenin yanında o dönemi güzel yapan tabii ki fakültedeki insanlardı. Onlara buradan sevgilerimi iletiyorum. Sonra da link atarım diye düşünüyorum, YouTube linkini izlemeleri için. Bir kısmı zaten oradaydı bu arada, onları da gördüm. Neyse, şöyle, e, Bilkent'teki hocalarımız fakültedeki ilk günümüzden itibaren çok iyi bir hukuk nosyonu verdiler bize. Bizleri Türkiye Cumhuriyeti'ne, Atatürk'e, ülkemizin kuruluş ilkelerine yaraşan, sorgulayan, sağduyulu, e,
insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı hukukçular olarak yetiştirdiler. Hakları ödenmez. Daha sonra çalıştığım, eğitim aldığım her yerde, birçok farklı durumda ve ortamda Bilkent'te öğrendiklerimin kıymetini anladım. E, Şaşırdım mı şaşırmadım çünkü oradayken de o eğitimin ne kadar iyi olduğunu ve bizi sadece hukukçu olmaya değil aslında dünyaya hazırladığını gördüm. Bununla birlikte akademik açıdan da çok genel olarak zengin bir yer Bilkent. Hala öyledir sanıyorum, daha da zengindir artık. E, Şöyle bizim dönemde ikimize bir final vardı benim ilk 2 yılımda ve çok fazla zorunlu dersimiz vardı. Birazcık dolu dolu, biraz dolu dolu geçirdik. E, Daha sonra ben Erasmus'tan döndükten sonra bir vize bir finale düştü. Ona rağmen, o doluluğa rağmen ben birçok farklı alandan ders aldım. Uluslararası ilişkiler, Almanca, Fransızca, hatta Latince aldım. Latince dersi de çok iyiydi bu arada. Eğer alabilirseniz, ilginizi çekerse kesinlikle öneririm. Arkeoloji bölümünün altındaydı ve arkeolojide de genel olarak çok güzel dersler var. Tabii ki hepsi ek ders. Hiçbiri şey olarak, seçmeli ders olarak sayılmıyor hukukta olduğumuz için, siz de bilirsiniz. Ona rağmen hepsi çok güzeldi. İyi ki almışım. Hatta arkeolojik kazıya gittim ben. Bilkent'in kazılarından bir tanesine, Labron'da antik kentinde. E, O da inanılmaz bir deneyimdi. Latince aldığım için arkeoloji departmanının bir dersi olduğu için o sayede öğrendim. Restorasyon ve kazıya katıldım. Mimarlıktan bir arkadaşımız antik kenti çiziyordu. Ona destek oldum. Çok güzeldi. Hukukta kariyer kulübüyle de çalıştım ben. Forum vardı o zaman. Diğer kulüplerin etkinliklerine katıldığımı hatırlıyorum. Hem Almanya'da hem Türkiye'de ELSA yaptım. ELSA ile çalıştım. Wismut yaptım. Yani şunu söyleyebilirim. Bilkent gerçek bir üniversite. İsterseniz, hatta istemeseniz bile sizi çok yönlü, donanımlı bir insan olarak mezun ediyor. Bilkent'e ilk 2 sınıfı bitirdikten sonra bir sene Almanya'ya, Hamburg'a Erasmus Değişim Programı ile gittiniz. Bu süreçteki deneyiminizden bahsedebilir misiniz? Aynı zamanda bir sene boyunca hukuk derslerini Almanca aldınız. Tamamen farklı bir ülkede hukuk eğitimi aldınız. Bu süreçteki deneyimlerinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki bir sene Hamburg'daydım ben, 2 dönem. Orada hem Almanca hukuk dersleri aldım, başka Almanca dersleri aldım ve İngilizce işletme dersleri aldım. Hepsi çok güzeldi. E, Ama toplamda 3 ders saydırdım. 1 yıl boyunca oradaydım ama Bilkent'te 3 dersimi saydılar. Ki bunu giderken de biliyordum. Yani şaşırdığım bir şey değildi. Giderken zaten hepsine bakılıyor, hepsi konuşuluyor. Tüm derslere karar veriyorsunuz. Alacağınız derslere önceden karar veriyorsunuz. Onu bilerek gidiyorsunuz. Neyse, e, ondan sonra, yani geldikten sonra beni son 2 yılım bekliyordu orada. Hiç dokunulmamış bir şekilde, aynen. Tabii ki bu süreçte ben yokken, o bir sene içerisinde hem bu dediğim vize, 2 vize bir finalden bir vize bir finale düşerken, hem de zorunlu ders sayısı da azalmıştı sanırım. Ee, Ama aynı şekilde onun dışında beni bekliyordu son 2 yılım. Ee, Şunu söyleyeceğim, biliyorum mevcut ülke şartlarında, ekonomik şartlarda birçok insan için Erasmus'a gitmek ya da yurt dışında birkaç aylığına da olsa staja ya da kurslara gitmek zor olabilir. Ama eğer imkanınız varsa kesinlikle öneririm. Kendinizi tanımanız için, hayatta ne istediğinizi biraz daha iyi anlayabilmeniz için, diğer tüm katkılarının yanında. E,
Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Belki daha önce hiç gitmediğiniz bir ülkede, belki yalnızca tatile gittiğiniz bir ülkede ya da dilini, kültürünü yıllarca öğrendiğiniz ama her zaman ziyarete gittiğiniz bir ülkede günlük hayatın bir parçası oluyorsunuz. E, Fatura nasıl ödenir? Markette çilek ne zaman bulabilirsiniz? Ya da yağmurda insanlar ne yapar? Mesela Ankara'da ne yaparsınız? Şemsiye açarsınız, kapşon takarsınız. Ee, Korunaklı bir şeyin altına girebilirsiniz. Kendinizi korumak için bir şeyin altına girebilirsiniz. Ya da içeri girebilirsiniz. Ama mesela Dublin'de e, şemsiye veya kapşon kullanamazsınız. Çünkü çok rüzgar var. %90. Yani rüzgardan onu taktığınız gibi o açılıyor. Aynı şekilde şemsiye ki bu İstanbul'da da böyleydi. Kaç kere mesela şemsiyem kırıldı benim. Ben böyle şeyle rüzgarla cebelleşirken. Neyse bu neden önemli? Bir yerde yaşadığınızda günlük hayatın bir parçası olduğunuzda günlük hayattaki o küçük farklılıkları öğreniyorsunuz. Ve belki de yani dünyanın her yerinden insanlarla tanışıyorsunuz ve şunu görüyorsunuz. Çok farklı ülkelerden, çok farklı geçmişten, çok farklı bir geçmişten de gelsek ki e, dünyaya bakış açınızın o insanlarla çok farklı olmasını beklersiniz. Eğer çok farklı bir ülkeden ve çok farklı bir kültürden, geçmişten geliyorlarsa. Ama bazen bakış açınızın ne kadar benzer olabileceğini görüyorsunuz. Bunları görmek için yetişkin olarak bir birey olarak kendinizi tanımak için özellikle mesela ailenizle yaşıyorduysanız oraya gitmeden önce ki ben öyle ailemle yaşıyordum tabii ki Ankara'da. Ee, Kendinizi tanımak, ne istediğinizi anlamak için çok önemli bir süreç. Çünkü orada tek başınızdasınız. Tabii ki Erasmus'ta olduğunuz için hayatınız biraz daha kolay. Okul, Erasmus koordinatörleri size yardımcı olmak için çok uğraşıyor ve sizinle aynı sıkıntıları yaşayan belki ya da aynı şeylerle uğraşmak zorunda kalan birçok insan var. Ve tabii ki tamamen yalnız değilsiniz. Ama yine de tek başınıza göğüs germeniz gereken birçok şey oluyor. Ve bunları yapmak, bunları yapabilmek, kendinizi tanımanızı, kendinizi tanımanız için çok önemli aslında. Kendinizi bir yetişkin olarak tanımanız için. E, Bir de işin tabii ki magazinsel kısmı. Orada çok iyi arkadaşlar edindim. Hala hayatımın bir parçası bu insanlar. Ve Hamburg'dan Ankara'ya dönmeden önce son 2 haftamda erkek arkadaşım, partnerimle orada tanıştım. Adı da ben. Tabii ki Türkçe konuşurken çok zor oluyor. Cümlenin sonuna kadar bekliyor insanlar beni dinlerken. Kendimden mi bahsediyorum o anda yoksa benden, benimden mi bahsediyorum? Şu anda İrlanda'da Solicitor ünvanıyla avukatlık yapmaktasınız. Bu ünvanı Türkiye'de bir üniversiteden lisans mezunu olarak almaya hak kazandınız. Ayrıca İrlanda'da bir yüksek lisans yapmak zorunluluğunuz yoktu. Bu süreci birazcık anlatabilir misiniz? E, Bu ünvanı nasıl kazandınız? Tabii ki. Şu an Burnwell Shields'da İrlanda'nın en büyük hukuk bürolarından birinde Senior Associate, kıdemli avukat olarak çalışıyorum. Ee, Ama bu soruyla önceki soru arasında 6 yıl kadar var. O yüzden birazcık belki de şeyden bahsetmeliyim. Buraya nasıl geldim ve bu kısım sanıyorum şu anda hukuk okuyanlar ya da hukuk okumayı düşünenler için özellikle Ankara'da önemli bir kısım. Bu da şu yaz stajı ve yasal staj dönemi. Şimdi e, Hamburg'dan döndüm. Hedeflerime karar verdim. Şöyle ben hani okulun ilk haftasından itibaren belki özel hukuk yapmaya kararlıydım. Seçtim. Evet özel hukuk yapacağım.
Daha sonra Hamburg'dan döndüm. Üçüncü sınıf biliyorsunuz şirketler hukuku var. E, Bunun dışında dersin adını hatırlayayım. Settlement of Energy Investment Disputes. E, Enerji yatırımı uyuşmazlıkların çözümü dersini aldım üçüncü sınıfta. Daha sonra Wismut yaptım. Ve biliyorsunuz dördüncü sınıfın ikinci dönemi bir tane daha uluslararası ticari tahkim dersimiz var. Neyse şöyle ben tahkim yapmaya kararlıydım. Çok sevmiştim tahkimi. E, Buna daha sonra geri döneceğim. Bu neden önemli? Biraz daha şeyden bahsedeyim. Yaz stajı, yasal stajdan bahsedeyim. Şimdi şöyle üçüncü sınıfın sonunda biliyorsunuz. Genelde üçüncü sınıfın sonunda yaz stajı yapıyoruz. Tabii benim tanıdığım ikinci sınıfın sonunda yapanlar da vardı. Ama üçüncü sınıf hani ticaret görmeye başladıktan sonra yapmak daha iyi oluyor diye duymuştum üst dönemlerden. Mantıklı geldi. Üçüncü sınıftan sonra bir yaz stajı yaptım. Bir tanesi İstanbul'da butik bir bürodaydı. Bir tanesi de Ankara'da. Daha sonra yasal staj yaptığım o Uluslararası Hukuk Bürosu'nun eski Ankara ofisiydi. Yani bir tanesi kurumsal da Ankara'da, bir tanesi İstanbul'da butik bir yerde. E, Şöyle bu süreçte şimdi dedim ki ben ailemde hukukçular var. Aynı şekilde hukukta kariyer kulübü gibi, ELSA gibi birçok e, farklı yerde de çalışmışım, etkinliklere katılmışım. Ama Ankara'da hukuk okuyan biri olarak aslında İstanbul'da da büyük bir piyasa var biliyorsunuz. Hani çok fazla hukuk bürosu var ve çok fazla kurumsal hukuk bürosu İstanbul'da aslında. Bundan çok uzak kalmışım ve ailede bana yaşı en yakın hukukçu 18 yaş büyük benden ve onun bildiği yerler ve dava avukatlığı yapıyor. Onun bildiği yerler, onun zamanında iyi olan yerler ve onun alanına ilişkin yerler. Ve benimle 2014'te başlayan arkadaşlarım o arada dördüncü sınıfta, son sınıfta. Ben bir tek ben üçüncü sınıftayım. Şöyle oldu, arkadaşlarım destek oldu bana. Yani o kadar etkinliklere katılmama rağmen, çevremde hukukçular olmasına rağmen Ankara'da hukuk okurken e, maalesef bilgi edinmem çok zordu. Sağ olsun bir sene önce yaz stajı yapmış olan ve şu anda o dönemde daha doğrusu yasal staj başvurularını yapan arkadaşlarım destek oldu. Aynı şekilde CV hazırlarken ben hatırlıyorum bir e, eğitim gibi bir şey vardı Bilkent'te. Yani çok uzun değildi ve destek olan insanlar da vardı sanıyorum. Özel olarak hepimiz için böyle belirli bir saat ayırmışlardı, gitmiştik, bize anlatmışlardı ya da sorularımızı cevaplamışlardı. Ama e, gerçekten bu başvurular için CV hazırlamaya başladığımda ve hukuk bürolarına bakarken, araştırma yaparken şunu gördüm. Bize orada söylenenler aslında bizim alanımıza ilişkin olarak pratiğe yakın şeyler değildi. Arkadaşlarım sağ olsun hani onlar sayesinde daha çok bilgi edinme fırsatım oldu benim. Tabii ki durum şu anda sizin için farklı. Yapay zeka var. Artık daha rahat ulaşabiliyorsunuz bilgiye bir tık ve daha rahat. Eminim CV'yi daha rahat hazırlıyorsunuzdur. En azından diğer her şeyi kenara bırakırsak. Bu yani eminim hala çok zordur. O yüzden herkese benim önerim şu olacak. Üst dönemlerinize bir iki sene sonra olmayı düşündüğünüz yerde olan şu anda insanlara ya da birkaç sene onu yapmış ama artık yapmayan insanlara ulaşın. Onlara sorun, kapılarını çalın. Kapılarını çalın derken LinkedIn'den yazın tabii ki gerçekten kapılarına gidip kapılarını çalmanızı beklemiyorum. Önermiyorum da. Bunun
Başka bir yolu yok bence. Tabii ki burada benim demek istediğim, acaba hangi hukuk büroları iyidir gibi bir soru değil. Biliyorsunuz Legal 500 var. Açıyorsunuz 30 tane belki 50 tane hukuk bürosu var. Şehre göre sizin için diziyor hangi şehirde yaşamak istiyorsanız, hangi alanda iyi olduklarını. Tabii ki bu piyasanın tüm gerçekliğini yansıttığı için söylemiyorum ama başlayabileceğiniz bir yer var tabii ki. Ama e, oradaki sıralamalar içeride ne olduğunu anlamanız için, size uygun olup olmadığını anlamanız için yeterli değil tabii ki. Hatta ben yasal staj yaparken ben hep şunu söylerim. Hepsi de hala çok sevdiğim dönemdaşlarım, arkadaşlarımdır. Biz 5 kişiydik bizim dönemde yasal stajyerler olarak. Ve hepimiz öyle farklıydı ki staj hepimiz için, her birimiz için. Bence biz hepimiz farklı bir hukuk bürosunda staj yaptık aslında. Bu sizin için de geçerli olacak eminim. Yani tabii ki insanlara sorun, birçok insanla konuşun ve onların dediklerini birebir alın diye değil. Onların yaşadıkları oranın dünyaya, hukuka, sizin çalıştığınız alana bakışı, nasıl çalıştıkları size uyuyor mu? Uymuyor mu? Bunu ister misiniz? Bunun bir parçası olmak ister misiniz? Bunu ileriye götürmek ister misiniz, istemez misiniz? Bunlara bakın derim ben. Bu gerçekten çok önemli bir nokta. Çünkü dışarıdan baktığınızda, o sıralamalara baktığınızda gerçekten aradığınız şey o mu? Göremezsiniz. Bunu ancak aynı şeyi yaşayan, benzer yollardan geçmiş insanları dinleyerek öğrenebilirsiniz bence. Yasal staj dönemi çok zor bir dönem. Ee, Şöyle, çünkü üniversiteden çok farklı. Üniversitede gördüklerinizi pratiğe döktüğünüz ve seçtiğiniz alana bağlı olarak belki de çok küçük bir kısmını pratiğe döktüğünüz ve çok fazla yeni şey öğrendiğiniz bir dönem. Bizim de tam Covid dönemindeydi. Daha da kötüydü. Belki Covid döneminde değilse daha kolaydır bilmiyorum ama eminim herkes için e, iş hayatındaki en zor dönemlerden biridir. Çok yeni olduğunuz için alana. E, Ama çalıştığınız hukuk bürosu şöyle önemli yasal stajınızı yaparken. Bu büro sizi meslekten de soğutabilir. E, Başka bir yerde 3 yılda görebileceğiniz çeşitlilikteki işleri bir yılda görmenizi ve mesleğe aşık olmanızı da sağlayabilir. Dediğim gibi bu herkes için farklı çünkü herkesin beklentileri, çalışma stili, e, hayattan istedikleri farklı. O yüzden sorun. İnsanlarla konuşun. Dediğim gibi 5 kişiye yazın, 6 kişiye yazın. Belki bir tanesi vakit bulup size dönebilir. Belki hani LinkedIn'e bakmıyorlardır, insanlar yoğun olabilir. Ama bir kişiye, 2 kişiye bile ulaşsanız sizin için çok faydalı olur. Hepsini dinledikten sonra kendi değerlendirmenizi daha rahat yaparsınız kesinlikle. Hem öncesinde hem de şu anda da hukuk bürolarında ama farklı şehirlerde, biri İstanbul'da, biri Dublin'de olmak üzere M&A alanında yoğunlaşmışsınız. İstanbul'daki bu deneyiminizle İrlanda'daki deneyimlerinizin temel farklılıklarını ve aynı alanda çalışmanıza karşın belli farklılıklar olup olmadığı hakkında fikirlerinizi beyan edebilir misiniz? Ee, tabii. Şimdi biraz şöyle M&A'yı nasıl seçtiğimden kısaca bahsedeyim. Demiştim ya daha önce buraya geri döneceğim diye. Ben tahkim yapmak istiyordum. Tahkim yapmaya karar vermiştim. Hatta yasal staj başvurularını yaparken bir yandan Jean Monnet hazırlandım ben. Üniversite başvuruları yaptım. Jean Monnet'de de şöyle Queen Mary'nin Paris'te yeni bir şey açılmıştı. Yeni bir programı vardı. Yeni bir programı açılmıştı. Paris'te tahkim alanında Queen Mary biliyorsunuz iyi bir okul. Ve Paris'te ben Jean Monnet'i kazandım. İstediğim okullardan da kabul aldım. Dedim hani Paris'e gider hem tahkim öğrenirim biliyorsunuz ICC de orada hem de şey yaparım. Dedim ki biraz da Fransızca pratik yaparım diye düşündüm.
Ne de olmasın. Neyse ondan sonra bu sırada da başvurularıma devam ediyordum. Ee, Çok iyi uluslararası bir hukuk bürosundan kabul aldım. İki seçeneğim vardı. Ya o sene master'a gidecektim. Tamamen burslu olarak istediğim şehirde. Ya da ve daha sonra bir sene sonra staja başlayacaktım. Ya da stajımı yapıp belki birkaç sene sonra master'a gidecektim. Staj yapmayı seçtim. E, ilk başta acaba mı diye böyle aklımda hani küçük bir soru işareti, küçük gerçekten küçük bir soru işareti vardı. Ama yani dedim ki hani ben avukatlık yapmak istiyorum. Ne yapmak istediğimi biliyorum. O yüzden hani stajımı ne kadar erken bitirirsem o benim için o kadar iyidir diye düşündüm. İyi ki de öyle yapmışım. O dönemde master'a giden arkadaşlarımın ya da genel olarak Türkiye'den giden insanlar hatta dünyanın her yerinden e, biliyorsunuz hani Eylül-Ekim'de 2019 Eylül-Ekim'inde biz staja başladık bizim staj dönemi. E, Bir sonraki yılın Mart'ında Covid hepimiz eve kapandık. Ve insanlar hani ülkeye geri dönemediler. Dönerken çok büyük zorluklar çektiler. Tabii ki hepimiz için çok kötü bir dönemdi. Ama yurt dışında tek başına yaşayan insanlar için bir tık daha kötüydü tahmin ediyorum. Çünkü ülkeye dönmeleri gerekiyordu. Daha önce e, benzerleri bu yoğunlukta yapılmayan uzaktan dersler biliyorsunuz uzaktan programlar e, birçok şeyle uğraşmak zorunda kaldılar. Tabii ki e, yasal staj yaparken de zordu. Ama biz mesela hani birkaç ay herkesle tanışmıştık, ofise alışmıştık. Ondan sonra evlere kapandık. Bir sonraki sene hiç ofise gelmeden başlamak zorunda kaldılar mesela daha da zordu onlar için. O yüzden görece daha iyi bir dönemde staj yaptım. İyi ki de o dönemde yapmışım. İyi ki e, master'ı seçmemişim. E, Neyse şöyle bu arada benim çalıştığım ofiste biz departman seçemiyorduk. Hepimiz yasal stajyerler havuza gelen işleri yapıyorlardı. Yani banka finansı yapabilirsiniz, sermaye piyasaları da, birleşmeler, devralmalar işi de her şey olabilir. Ben ilk başta bunun mantıksız olduğunu düşünmüştüm. Çünkü ben zaten ne istediğimi biliyorum. Beni neden istediğim alana almıyorlar diye düşünmüştüm ilk başladığımda. İyi ki öyle yapıyorlarmış. Bir bildikleri varmış. Havuz sayesinde farklı işleri görüp e, gerçekten bana uygun olan alanı seçebildim. Birleşmeler, devralmalar yasal stajımda erkenden birleşmeler, devralmalar işleri yapmaya başladım. Ve dedim tamam bu kesinlikle benim işim tahkim değil ben bunu yapmak istiyorum. İyi ki denemişim ve bu yüzden herkese önerim. Yaz stajı sürecinizde, yasal staj sürecinizde e, hatta Bilkent'te okurken ne deneyebiliyorsanız deneyin. Neyi istiyorsanız, neyi isteme ihtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız deneyin, görün, sizin için uygun mudur? Ee, Gerçekten bu işi belki 5 yıl, belki 10 yıl, belki 40 yıl yapmak ister misiniz? Onu görürsünüz. Elinizden geldiğince deneyin. Bu süreç içinde önerim bu olacaktır. 2020 Aralık ayında ruhsatımı aldım ben. Daha sonra 2021'de de İngiltere ve Galler'in sınavına hazırlanmaya başladım. İlk sınavıma o yaz girdim 2021 yazında. İkinci aşama sınavlarına da bir sonraki yılın Mart'ında girdim. E, 2023'ün Ocağında da İrlanda'da solicitor oldum. Peki neden İngiliz hukukunu seçtim? Benim çalıştığım yerde, İstanbul'da çalıştığım yerde müvekkillerimiz genellikle alıcı, yatırımcı oluyorlardı ve genelde yabancı müvekkillerimiz vardı. E, Yabancı müvekkillerimiz çok iyi bilmedikleri ya da belki de hiç bilmedikleri bir ülkenin hukukuna
tabi sözleşmeler imzalamak istemiyorlardı. E, Bu durumda da Türk hukuku oluyor bu bilmedikleri hukuk. Dolayısıyla taraflar İngiliz hukukunda karar kılıyordu genelde. Ben de birleşmeler devralmaları sevdiğim ve bu alanda çalışmaya devam ettiğim için dedim ki bu işi e, madem bu işi yapmak istiyorum o zaman layıkıyla yapayım. Kendi düşündüğüm şekliyle tabii ki bu bir genelleme değildi. İngiliz hukuku öğreneyim. Öyle olduğu için sınavlara hazırlandım. Daha sonra da İrlanda'da solicitor oldum. İngiliz hukuku ve İrlanda hukuku hala birbirine çok benzer. Ve ben 2023 Ekim'inde buraya taşındım. Buraya taşımadan önce ben çoktan solicitor olmuştum İrlanda'da. Ve eminim buraya taşınırken ya da burada çalışmaya başladıktan sonra iş hayatımı kolaylaştırdı. İnsanların kafalarında soru işareti varsa hani buraya gelip avukatlık yapmak istediğime dair onları da en aza indirmiştir diye düşünüyorum. Eğer böyle bir planınız varsa öneririm taşınmadan önce yapmanızı tabii ki. Şöyle birazcık bu süreçten de bahsedeyim. Çok hızlı atladım nasıl sanki mezun oldum. Türkiye'de avukatı oldum. 2 gün sonra İngiltere'de, 3 gün sonra İrlanda'da oldum gibi oldu ama şöyle ben Covid döneminde tam zamanlı çalışırken hazırlandım sınavlara. Ee, Bu süreçte de tabii ki Covid dönemi hepimiz için çok zordu. Ama birleşmeler, devralmalar işleri için, işlemleri için çok verimli bir dönemdi. Ee, Çok güzel işler yaptım. Ama bir yandan da yani Türkiye'nin ilkleri, Türkiye'nin en büyük projeleriydi. İlk unicorn'u, ilk dekakorn'u, ilk şu işlemi, ilk bu işlemi çok detaya girmeyeyim ama dolayısıyla gün içerisinde çok vaktimi alıyordu. Tam zamanlı çalışmanın yanında bir de daha sonra gün sonunda da çalışmaya devam etmem gerekiyordu. Ama Covid dönemi olduğu için akşamları ve hafta sonları dışarı çıkamadığımız için tabii ki sınav çalışmalarım bir tık daha kolaylaştı. Dışarıda beni çeken bir şey olmadığı için tabii ki evde kalıp ben de sınavlara çalıştım. Eğer tam zamanlı çalışırken ya da benzer bir yoğunlukta iken sınavlara hazırlanmayı düşünen varsa onlara önerim akıl ve vücut sağlığınızın her şeyden ve herkesten önemli olduğunu unutmayın. Çünkü siz sağlıklı değilseniz başkalarına da yardım edemezsiniz. Başkaları için de çalışamazsınız. Kendiniz için de çalışamazsınız. Onu hatırlatmak isterim. E, Bir de bu sınava hazırlanırken yani sınava ilişkin çok fazla fikrim yokken daha karar verirken araştırma yaparken e, kendime söylediğim bir şey vardı. Biliyor musunuz bilmiyorum ama ilk aşama sınavı çoktan seçmeli. İkinci aşama sınavında hem yazılı hem bilgisayarı kullanarak yazdığımız hem el yazısı hem bilgisayarı kullanarak yazdığımız yani typing yaptığımız sınavlar var. Ama ilki çoktan seçmeli ve tabii ki ikinci sınava girebilmek için ilk aşamayı geçmeniz gerekiyor. Kendime şunu hatırlatmıştım. Biz Türkiye'de çok uzun yıllar çoktan seçmeli sorulara hazırlandık. Biliyorsunuz belki siz daha bile erken başlamışsınızdır. Biz belki üçüncü sınıfta, dördüncü sınıfta başladıysak siz belki birinci sınıfta başlamışsınızdır. Eminim ülkemizde ana sınıfında okuma yazmayı öğrenip o zamandan sınıfın köşesine alınıp test çözenler de vardır. Yani bunu hani suçlamak için söylemiyorum çünkü belki farklı bir eğitim yöntemi eğer hani o kişi ana sınıfında ama çoktan okuma yazmayı biliyorsa hani onu da bir yandan eğitimini sürdürebilmesi için de tabii ki şakayla karışık bir şekilde. E, Şunu söyledim kendime. Dedim ki bu bir hukuk sınavı sonuçta. Ben de hukukçuyum ve çoktan seçmeli bir sınav.
Bu sınavı biz yapmayacaksak Türk gençleri, Türk hukukçuları olarak kim yapacak? Bizim kadar çoktan seçmeli sınav çözen bir ülke var mıdır bilmiyorum. Ben öyle düşündüm. Ve çok yardımcı oldu. Kendimi motive etmem için. Bunu hatırlatayım. Siz yapmazsanız kim yapacak? Tabii ki yaparsınız. Eğer hazırlanmayı düşünüyorsanız hazırlanın. Sorularınız varsa bana sorun. Ben tabii ki 2021'de girdim ilk sınavıma, 2022'de ikinci sınavıma girdim. Ve eski sınav sisteminde girdim. O yüzden çok geçti üstünden. Ama elimden geldiğince bir de Anglo-Amerikan hukukunu, Anglo-Amerikan hukuku yapan günlük bu alanda çalışan biri olarak da elimden geldiğince destek olurum. E, Farklılıklara gelecek olursak bu iki alanda Türkiye'de yaptığım birleşmeler, devralmalar ve İrlanda'da yaptığım birleşmeler ve devralmalar. Şöyle birleşmeler, devralmalar yine birleşmeler, devralmalar. Aşamaları aynı, heyecanları aynı, stresleri kesinlikle aynı. Ama farklılıkları düşünecek olursak İrlanda bir AB ülkesi. O yüzden AB diğer AB ülkeleriyle yapılan iş ve işlemlerde tabii ki Türkiye'ye göre daha kolay. Bazı yerleşmiş sistemler var. Bununla birlikte Birleşik Krallık AB'den ayrıldıktan sonra sistemi tamamen Anglo-Amerikan hukuku olan tek ülke İrlanda kaldı. Tabii ki bildiğim kadarıyla Malta ve Güney Kıbrıs'ta biraz daha hani karışık bir hukuk sistemi var. Bunlar Anglo-Amerikan hukuku sistemlerini, Anglo-Amerikan hukuku altındaki sistemleri de sanırım kapsıyor. Ama sadece Anglo-Amerikan hukuku sistemine sahip olan tek ülke İrlanda kaldı. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nde özel bir yeri var diyebilirim. O yüzden herhangi bir kara Avrupası hukukunda hukuk yapmaktan biraz daha farklıdır sanıyorum. AB içerisinde en azından. E, Bununla birlikte hala Birleşik Krallık, İngiltere diyeyim kısaca ve ABD ile hem geçmişten gelen e, hem de devam eden hala özel ilişkileri var. Bu da ne demek? Şu demek İrlanda'da birçok global şirketin e, merkezi ya da birçok global şirketin büyük ofisleri bulunuyor. Bunun sebebi özellikle de teknoloji şirketlerinin belki biliyorsunuzdur. Bunun sebebi tabii ki birçok sebebi var ama vergi rejimi, İrlanda'nın vergi rejimi, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve ABD ile olan bu ilişkisi belki de hepsinin ortasında oturması hepsiyle olan bağları, devlet desteği, bu yetenek havuzuna ulaşabilmeleri, İngilizcenin ana dil olması gibi birçok farklı sebep var. Dolayısıyla çok farklı ülkelerin ya da karışık işlemlerin olduğu birleşmeler, devralmalar işlemleri gördüm. E, O da ayrı bir güzelliği. Burada olmanın, burada birleşmeler, devralmalar yapmanın. Bir de belki duymuşsunuzdur EU Inc. geliyor. O da şöyle AB içerisinde, Avrupa Birliği içerisinde Avrupa Birliği şirketi kurmak ve işletmek çok daha kolay olacak. Sanıyorum bu birleşmeler, devralmalar yapan avukatların, bizlerin işlerini de gelecekte kolaylaştırır. Belki hemen değil, belki bir geçiş sürecinden sonra ama sanıyorum bizim için güzel olacak. Lidya Arcan'ın neler beklemekte? Birazcık gelecek planlarınızdan bahsedebilir misiniz? Ee, Şu an hepimiz çok ilginç ve belirsizliklerle dolu bir dönemden geçiyoruz. Ee, Bir tek Türkiye değil, dünya olarak da.
Sanıyorum benim gibi kurumsal işlerde çalışan, kurumsal dünyada çalışan birçok arkadaşım, meslektaşım günün yorgunluğundan, günün yoğunluğundan ya da fırsat bulamadıklarından veya streslerinin üstüne stres katmak istemediklerinden e, dünyada ve ülkemizde olup bitenleri unutmaya çalışıyor ya da aklının bir köşesine atmak istiyor olabilir. Bir yandan haklı da olarak biz hepimiz insanız sonuçta. Ama bence kendimize sormamız gereken bir soru var. Bugün bizim günümüz, bugün yaptıklarımız geleceği şekillendiriyor. Bugün biz ne yapıyorsak gelecek o olacak aslında. Bundan 30 yıl sonra küçük bir çocuk ya da bir genç e, bize hesap sorduğunda bir hukukçu olarak bize ya da geleceği bugünden şekillendiren kişiler olarak konu aslında onlara nasıl hesap verebileceğimiz. Yani bugün yaptıklarımı ben kendime sorduğumda, bugün yaptıklarımı anlattığımda 30 yıl sonra, 30 yıl sonraki ben veya o günün çocukları veya gençleri tatmin olacak mı? Bu soruyu cevaplamayacağım ama dinleyenlere sorayım. Bence geleceğimizi belirleyecek olan şey bu. Bu sorunun cevabı ya da şu anda ya da bundan 2 gün sonra ya da bir ay sonra yapmak istediğim şeyi bu sorunun cevabını düşünerek yapıyor olacağım. Son olarak az önce bahsettiğimiz birçok başarı ve deneyimizden sonra genç arkadaşlarımıza ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Ee, şöyle, ee, şununla başlayayım. Sevdiğiniz şeyleri ya da farklı şeyleri elinizden geldiğince ne kadar vakit ayırabiliyorsanız tabii ki denemeyi unutmayın, denemekten vazgeçmeyin. Çünkü o sınavdı, bu dersti, işte şu başvuruydu derken e, fakülte gerçekten çok hızlı bitiyor. Kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Üniversite ya da hukuk fakültesi sadece hukuk öğrenmeniz için değil, sizi e, donanımlı birer insan olarak yetiştirmek için e, size insan olarak katkıda bulunmak için çok önemli bir kurum. Bundan yararlanın. Kendinize ve dünyanıza vakit ayırın. Önce onu söyleyeyim. Dediğim gibi bu bir anda bir haftada 5 gün olmayabilir. Belki yarım saattir, belki 5 dakikadır. Sadece gününüzü güzelleştirir. Daha sonra belki hayatınızı güzelleştirir. Yıllarca hukuk yaparsınız. Daha sonra sizi mutlu eden yaptığınız başka bir şey hatırlarsınız ve belki de artık o hayatınızı e, hayatınızı onun çevresinde kurarsınız. Ben hukuk okumak istiyordum. Hukuk okudum. Avukatlık yapıyorum yıllardır. Belki ben böyle bir değişiklik yapmamış olabilirim ama çevremde yapanlar oldu. Ve çok mutlu olduklarını biliyorum. O yüzden hukukun yanında ya da fakültenin yanında kendinize sevdiğiniz şeylere ya da denemek istediğiniz şeylere vakit ayırmayı unutmayın. Önce bunu söyleyeyim. İkinci olarak da sizin geçtiğiniz yollardan geçmiş ya da ileride olmak istediğiniz yerde olan ya da oraya gelmiş ve daha sonra o yoldan ayrılmış, yeni bir yol seçmiş insanlara ulaşmayı unutmayın. E, Yazın, cevap vermeseler bile kendinizi kötü hissetmeyin. Siz onu kendiniz için yapıyorsunuz. Bir kişiye yazın, 5 kişiye yazın. Ee, Nasıl cevap verirlerse versinler. O cevap sizin için önemli olacaktır. Belki onu görüp ben kesinlikle bunu yapmak istemiyorum diyeceksiniz. Belki aldığınız cevap size başka bir kapı açacak, aklınıza başka bir şey gelecek ve e, o sayede o yola gireceksiniz.
O yüzden bu önemli. Ben bir yerde çalışırken hep şu soruyu soruyorum kendime. Sordum ya da hala da soruyorum. 5 yıldır, 10 yıldır, belki 20 yıldır orada çalışan insanlara bakıp ben bu kadar süre sonra orada olmak istiyor muyum? Çünkü mevcut durumda, yani şu anda ne yapıyorsanız aynı şeyi 20 yıldır yapan birine baktığınızda aslında mantıken siz o onların bulunduğu yere gelmek için çalışıyor oluyorsunuz. Bunu düşünebilirsiniz. Bu soruyu kendinize sorabilirsiniz. Ne yapmak istediğinize karar vermek için. Bunun dışında yapabilirseniz Erasmus yapın. Kesinlikle. Erasmus yapamıyorsanız Elsa'nın STEP programı var bildiğim kadarıyla. Adı değişmiş olabilir, bir süredir bakmadım ama yurt dışında staj imkanı sağlıyor. E, Erasmus'un da yurt dışında staj imkanı var. Son yılınızda bile yapabiliyorsunuz. Son yılınızın yaz döneminde. Gidin, görün, okuyabiliyorsanız okuyun, yoksa staj yapın. Yapabiliyorsanız master yapın. Bu sadece yurt dışında olduğu için değil, e, size farklı bir dünya göstereceği için. Yine dediğim gibi burada e, farklı alanları deneyin. E, Eğer dava avukatlığı istiyorsanız onu deneyin. Birleşmeler, devralmalar, banka, finans ya da istemediğinizi düşünüyorsanız bile acaba mı diye bir soru işaretiniz varsa gün o gün şu an deneyin. Yaz stajyeri olarak deneyin, step stajyeri olarak deneyin ya da yasal stajyer olarak. Tabii ki daha sonra da değiştirebilirsiniz ama en kolay deneyebileceğiniz dönemler bu dönemler. E, Bununla birlikte görebiliyorsanız farklı hukuk bürolarını görün. Dediğim gibi ben yaz stajı yaparken bir kurumsal büro seçtim Ankara'dan. Bir de İstanbul'dan butik bir büro. Çünkü e, hepsinin çalışma şartları aslında farklı birbirinden. İyi ki bunu yapmışım, iyi ki görmüşüm. Oradayken bu stajları yaparken yaz stajı ya da yasal staj olabilir, soru sorun. E, Gerçekten yapmak istediğiniz şeyi anlayabilmek için yapabileceğiniz en iyi şey soru sormak. Sorun, lütfen çekinmeyin. Ee, Cevap vermezlerse o da bir cevap olur, vermeme şekillerine bağlı olarak. Ee, Bununla birlikte şunu hatırlatayım size. Tabii ki yaz stajı, hatta yasal staj bazen kendinizi göstermek için bir fırsat ve genelde de ben stajyerlerin bunu düşündüğünü gördüm ki biz de böyle düşünüyorduk. Ama şunu unutmayın, bu aynı zamanda sizin ne yapmak istediğinizi anlamanız için bir fırsat. Sadece kendinizi göstermek için değil, aynı zamanda siz orayı istiyor musunuz? Siz o alanda çalışmak istiyor musunuz? Ve daha sonra o büronun ya da o insanların o çalıştığı alanda yapmak istedikleri şeye katkı sağlamak istiyor musunuz? Yani sırf bir yer ya da sırf bir alan, bir hukuk bürosu herkes tarafından isteniyor diye hayatınızı ona göre şekillendirmeyin. Siz ne istiyorsanız ona göre şekillendirin. Bunu unutmayın. Bence nacizane önerim budur sizlere. Bununla birlikte okulda yaptığım e, bana en çok katkı sağlayan şeylerden biri TDP ile yaptıklarımdı. Gönüllülük, yani gönüllü olun. Vaktinizi topluma geri vermeye de harcayın. Bu sadece e, geri verdiğiniz toplum için değil, kendiniz için de kendinizi daha iyi anlamanıza ve içinde yaşadığınız toplumu daha iyi tanımanıza yardımcı olacak bir şey. Hem de gurur duyarsınız yaptığınız şeyle diye düşünüyorum. TDP'nin yaptıklarını beğenmiyor musunuz? Yeni bir kulüp kurabilirsiniz ya da projeleri yeterli gelmiyor mu? Ya da size uygun bir şey mi yok? Onlara katılıp yeni bir proje sunabilirsiniz. Yeni bir proje için çalışabilirsiniz. E, Yani imkanlarınız çok fazla Bilkent içinde de. Bulun onu ve
Topluma katkı sağlayın lütfen. Faydasını göreceksiniz. Bir tek toplum için değil, sizin için de dediğim gibi. Ee, Bunun dışında bir şey daha söyleyeyim. Eğer Ankara'dan İstanbul'a taşınmayı düşünüyorsanız ya da Türkiye'den yurt dışına taşınmayı düşünüyorsanız e, bir tek şu anda ne olduğuyla değil ama ileride bu şehirlerin, ülkelerin ya da çalıştığınız ofislerin, alanların ya da şirketlerin ne olabileceğini düşünüp planlamanızı öneririm. Çok soyut oldu biliyorum. Ama eğer benim yaptığım şeylerden herhangi biri ilginizi çekiyorsa, siz de yapmak istiyorsanız, nasıl yapacağınızdan emin değilseniz ya da yapıp yapmamak konusunda kararsızsanız bana ulaşabilirsiniz. LinkedIn'deyim. Başka bir yerde değilim ama sadece maalesef LinkedIn'den ulaşabilirsiniz. Lütfen çekinmeyin. Bir tek ben değil. Ben eminim benim dönemdaşlarım, benden önceki, sonraki Bilkent ya da Bilkent Hukuk mezunları size yardım etmek için oradalar. E, Çok kolay gelsin hepinize ve dinlediğiniz için teşekkürler. Sorularımız bu kadardı. Katılım sağladığınız ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz İlgi Hanım. Çok sağ olun. Röportajımız bu Ben çok kadardı. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Röportajımız bu kadardı. İzleyen herkese çok teşekkür ederiz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.